Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir koton ipim var, orta kalınlıkta bir ip. Bununla güzel bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. Şöyle ilmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Evet, şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastik kullanmayacağım bu modelde. Lastiksiz başlayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum arka yüzünde. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerinde başlayabilirsiniz. Evet, ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Evet. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Daha sonra bir düz ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Evet. İki ilmeğimi alarak sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir düz ilmek daha ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Arka yüzünde farklı bir işlem yapılmıyor. Yani hep ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi kenar ilmeğinden sonra hemen buradaki göz kaçırdım, onu aldım. Evet, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Modeli kaydırmış olduk. Bir düz ilmek, bir artırma, iki ilmeği sola doğru keselim. Yine bir düz ilmek, bir artırma, iki ilmeğimizi sola doğru keselim. Üçüncü sıra ön yüzünde bakın şurada artırmalarımızı buradaki iki düz ilmeğin arasına kaydırmış olduk bu şekilde. Bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizi de sola doğru keselim. Bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki iki ilmeği sola doğru keselim. Bir düz ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm.
Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız model. Hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Şimdi modeli tekrar kuracağız. Şurada birinci sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde yaparak başlayacağız. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğin ikisini bir şu şekilde aldım. Düz ördüm, sola doğru kestim. Bir düz ilmek, bir artırma. Sıradaki iki ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Devamındaki ilmeğimizi düz örelim. Burada bir artırma yapalım. Yine iki ilmeği sola doğru keselim. Bir düz ilmek örelim. Bir artırma yapalım. Sıradaki iki ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Bir düz ilmek örelim. Bir artırma yapalım. Sıra sonunda bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeği. Evet, birinci sırayı kurduk beraber. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örelim. Bir ilmek düzden sonra artırma yapıp daha sonra iki ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz, bir artırma, iki ilmeği aldım, düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra bir düz ilmek ve kenar ilmeğini de düz örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüzünde dediğim gibi hep ters öreceğiz. Ön yüzünde artırma ve kesme ile modelimize şekil veriyoruz. Hep düz örerek. Arka yüzünde de sadece ters örerek devam ediyoruz. Modeli bir kez kurarsanız devam gelir. Yani gayet kolay. İlk modeli dikkatli bir şekilde kurun. Videoyu atlatmadan izleyin arkadaşlar. Püf noktalarını söylüyorum videoda. Evet, bakın modeli iki kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bir parça da şöyle lastik üzerine başladım. Şöyle göstereyim. Bunu da lastik üzerine başladım. Hazır lastik uyguladım burada. Kanalımda var bu lastiğin yapımı. İsterseniz yani bulamazsanız linkini atabilirim. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle arka yüzü de bu şekilde. Gayet kolay, güzel. Şöyle mevsimlik ve yazlık örgülerinizde özellikle kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ip koton ipti. Şöyle gayet güzel durdu. Merserize ipler de kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bırakalım modelimizi.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.